İnsanlık korkularını her zaman canavarlarla örtbas etmeye çalıştı. Karanlık ormanların, sisli gecelerin ve eski şatoların arkasına saklanan figürlerle kendisini korkuttu. Bugün modern dünyanın korku denilince aklına gelen ilk isim Transilvanya'nın kan emen efendisi Kont Drakula'dır. Ancak pek çok insanın bilmediği tarihin tozlu yaprakları arkasında saklanan çok karanlık bir sır var. Takvimler 1897 yılını gösterdiğinde İrlandalı yazar Bram Stoker dünyayı sarsacak o meşhur gotik romanı Drakula'yı yayımladı. Kitap kurgusal bir vampiri anlatıyor gibi görünse de yazar yarattığı bu canavarın köklerini sadece hayal gücünden değil bizzat gerçek tarihin en büyük dehşetinden koparıp almıştı. Orijinal kitabın 3. bölümünde tam olarak 34. sayfada Kont Drakula, Jonathan Harker ile şatosunda karanlık bir kütüphanede konuşurken kendi soyundan bahseder. O meşhur satırlarda Kont gözlerini uzaklara diker ve sesi adeta tarihin derinliklerinden geliyormuş gibi fısıldar. Biz sekelleriz, bizim damarlarımızda Asya'nın bozkırından bir cadı gibi kopup gelen, Avrupa'yı dize getiren o muazzam gücün kanı akar. Bizim soyumuz kimilerinin Tanrı'nın kırbacı dediği o liderin soyundan başkası değildir. Bram Stoker 19. yüzyılın sonunda bu satırları yazarken aslında Avrupa'nın hafızasından asla silinmeyen bir travmayı uyandırıyor. Kont Drakula'nın bile gururla bahsettiği bu karanlık varlık uydurma bir vampir hikayesi değil, yüzyıllar önce bu topraklara korkuyu bizzat öğreten gerçek bir ölümlüydü. Yazar Stoker kitabın ilerleyen sayfalarında, özellikle 18. bölümde Profesör Van Helsing'in ağzından bu figürü tekrar anacak ve onun dehşet saçan o muazzam zekasını açıkça tasvir edecekti. Peki kimdi bu Transilvanya gölgelerinin bile arkasına saklandığı kudretli çocuk? Nasıl büyümüştü? Gelin zamanı milattan sonra 5. yüzyılın başlarına, yani 400'lü yılların hemen şafağına, her şeyin başladığı yere saralım. O tahminen milattan sonra 406 yılında Tuna Nehri'nin kuzeyindeki uçsuz bucaksız sert bozkırda doğdu. Babası Boncuk Han, Hun soylularından biriydi. Ancak o dönemde bozkır zayıflara yer olmayan acımasız bir coğrafyaydı. Bir çocuk yürümeyi öğrenmeden önce ata binmeyi, koşmayı öğrenmeden önce yay germeyi öğrenmek zorundaydı. O ve ağabeyi bile de küçük yaşta babalarını kaybettiler. Onları amcaları, onların kudretli hükümdarı Ruha büyüttü. Amcalarının yanında sadece birer savaşçı olarak değil, birer stratejist olarak yetiştirildiler. Gündüzleri kavurucu sıcağın altında saatlerce at sürüyor, geceleri ise çadır ateşinin başında amcalarının askeri taktikleri ve uluslararası diplomasiyi dinliyorlardı. Avrupalı tarihçiler onun çocukluğunu tasvir ederken asla boş yere gülmeyen, yaşıtları gibi oyunlara dalmayan, her zaman bir hedefi gözetleyen, keskin bir kurt yavrusu gibiydi derler. O bozkırın hırçın doğasını, rüzgarın yönünü okumayı ve düşmanın zayıflığını tek bir bakışta hissetmeyi daha çocuk yaşta bir refleks haline getirmişti. Ancak bu bozkır çocuğunun kaderini değiştiren en önemli dönem gençlik yıllarında yaşandı. Hunlar ve Batı Roma İmparatorluğu arasında yapılan bir barış anlaşması gereği iki devlet birbirlerine asil ailelerden siyasi rehineler gönderdi. Hun sarayına gelecekte Roma'nın en büyük generali olacak olan Flavius Attius gelirken, Roma'nın o dönemki başkenti Ravenna'ya ise bizim bu genç, çekik gözlü Bozkır kurdu gönderildi. Kaderin garip bir cilvesidir ki bu genç adam gençlik yıllarını Roma'nın ihtişamlı saraylarında geçirdi. Romalılar onu ehlileştirmek ve bir Roma hayranı yapmak istiyorlardı. Ona kusursuz bir Latince öğrettiler. Roma hukukunu gösterdiler. Felsefe ve saray entrikalarını anlattılar. Fakat Romalılar büyük bir hata yapmıştı. Onu ehlileştirememişler, aksine kendi elleriyle en büyük kabuslarını beslemişlerdi. Bu genç bozkırlı Roma sarayında bir esir değil, adeta bir casus gibi yaşadı.
Roma ordusunun nasıl konuşlandığını, generallerin nasıl rüşvet aldığını, imparatorluğun surlarının arkasındaki o çürümüşlüğü ve zayıflığı en ince ayrıntısına kadar ezberledi. Orada gelecekte savaş meydanında karşı karşıya gelebileceği çocukluk arkadaşı Ateus'un zihnini okumayı öğrendi. Yıllar sonra Bozkır'a geri döndüğünde o artık sadece vahşi bir savaşçı değildi. O Roma'yı Roma'dan daha iyi bilen, onların dilini konuşan, zayıflıklarını ezbere bilen, ölümcül bir entelektüel ve komutandı. Milattan sonra 434 yılında amcaları Rua öldüğünde taht ağabeyi Bileda ve ona kaldı. Bir süre devleti birlikte yönettiler. Ancak ağabeyi daha sakin, mevcut durumla yetinen bir yapıdayken onun zihninde tüm dünyayı Hun sancağı altında birleştirme vizyonu vardı. Takvimler milattan sonra 445'i gösterdiğinde ağabeyinin gizemli bir av kazasında ölümüyle tahtın tek sahibi oldu. Artık Bozkır'ın tek kurdu oydu. Gümüş zırhının üzerindeki kurt kürküyle, elinde taşıdığı ve üzerinde çift başlı sarı kartalın parıldadığı o karanlık sancakla orduların önüne geçti. Doğu ve Batı Roma dünyanın iki devasa gücü, bu gençlik yıllarında Roma'yı çözmüş liderin önünde diz çökmek zorunda kaldı. Bizans sarayları onun gazabından korunmak için her yıl tonlarca altını vergi olarak ödemeyi kabul etti. Milattan sonra 451 yılında Katalon Ovası'nda yapılan o büyük savaş, insanlık tarihinin gördüğü en kanlı hesaplaşmalardan biri oldu. Çocukluk arkadaşı Romalı General Atius ile karşı karşıya geldi. Toprak o kadar çok kan emdi ki nehirlerin haftalarca kırmızı aktığı yazıldı. Bir yıl sonra, milattan sonra 452'de adımlarını İtalya'ya, Roma'nın kalbine doğru çevirdiğinde ise tüm medeniyet diz çöktü. Papa 1. Leo bizzat ayağına kadar giderek şehrin bağışlanması için yalvardı. Ona savaş tanrısı Ares'in, yani Mars'ın kılıcına sahip olan adam dediler. Yüzyıllar boyunca Batı edebiyatı onu çocukluğundan ölümüne kadar bir canavar, bir gölge, toprakları kurutan bir lanet olarak resmetti. Bram Stoker'ın Dracula'sına bile ilham veren, o asırlardır silinmeyen, yenilmez ve korkutucu asilzade imajı aslında bu lidere duyulan o kadim korkunun bir yansımasıydı. Ama bizim için o, çocukluğunu Bozkır'ın sertliğinde bileyen, gençliğin Roma'nın kalbinde bir deha gibi büyüten ve asil ruhunu Avrupa'nın merkezine kazıyan bir cihan imparatoruydu. İşte videonun başından beri çocukluğunu, esaretini ve zaferlerini anlattığım, Drakula efsanesinin bile gölgesinde kaldığı, Batı dünyasının önünde Tanrı'nın kırbacı diyerek diz çöktüğü o büyük dahi ve muazzam kahraman Avrupa Hun İmparatoru Atilla'dır. Avrupa Hun İmparatoru Atilla'nın Batı üzerindeki karanlık gölgesini anlamak için videonun başında bahsettiğimiz o sahneye, Bram Stoker'ın Dracula romanının 3. bölümündeki o gerçek ve sansürsüz metnine geri dönelim. Kont Dracula şatosunda karanlığın içinde dikilip Jonathan Harker'a aynen şu kelimelerle haykırırken aslında Vlad Tepes'i değil, bizzat damarlarındaki Hun ve Atilla mirasını yüceltiyor. Biz Sekerler haklı olarak gururluyuz. Çünkü bizim damarlarımızda egemenlik için bir arslan gibi savaşan birçok cesur ırkın kanı akar. Buraya geldiklerinde Hunları buldular. O Hunlar ki savaşçı öfkeleri yeryüzünü kanlı bir alev gibi kasıp kavurmuştu. Öyle ki can çekişen halklar onların damarlarında İskit'ten sürülen ve çöldeki iblislerle çiftleşen o eski cadıların kanının aktığına inandılar. Aptallar, aptallar. Hangi iblisin eşi damarlarında kanı akan o büyük Atilla kadar muazzam olabilir ki? Avrupa yüzyıllar geçse de ne Bozkır fırtınasını unuttu,
ne de Tanrı'nın kırbacının yarattığı o büyük sarsıntıyı. Onlar korkularını canavarlarla, vampirlerle örtbas etmeye çalışa dursun. Tarihin en büyük canavar hikayesinin arkasında bile hala bir Türk hükümdarının aşılmaz gölgesi yatıyor. Esen kalın.